Havaların iyice soğuduğu bu günlerde virüslerde tam anlamıyla kol geziyor. Özellikle kapalı ortamlarda bulaş riskinin çok kolay olması nedeniyle çocukların en sık karşılaştığı hastalıkların başında influenza A yani domuz gribi geliyor. Son günlerde ani başlayan yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve kas ağrıları gibi şikayetlerle polikliniklere yoğun başvurular yaşanıyor. İnfluenza virüsü genelde solunum yoluyla bulaştığından gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda bulaş riski son derece yüksektir. Kreş ve okul çağındaki çocuklarda ortak kullanım alanları da bulaşma riskini oldukça artırıyor. Ayrıca influenza A, kronik hastalığı olanlarda ve 2 yaş altındaki çocuklarda daha ağır seyrederek alt solunum yolu enfeksiyonlarına ve hastane yatışlarına dek ciddi sorunlara yol açabiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doktor Betül Sarıtaş, influenza hakkında bilinmesi gereken 7 önemli noktayı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. En sık solunum yoluyla bulaşıyor. Domuz gribi olarak da adlandırılan influenza A virüsü en sık solunum yoluyla bulaşıyor. Hapşırma ve öksürme sonrası virüsler 30-40 dakika boyunca havada asılı kalabiliyor ve 1 metreden daha uzaktaki kişileri de enfekte edebiliyor. İnfluenza A virüsü bulaştıktan sonra özellikle ilk 2 gün olmak üzere 5 ila 10 güne kadar bulaştırıcılığı devam edebiliyor. Hastalık 4 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Hem hayvanları hem de insanları enfekte edebilen influenza A, günümüze kadar genetik değişiklikler göstererek tarihte bilinen birçok pandemiye, yani İspanyol gribi, Asya gribi, Hong Kong gribi gibi neden olan bir virüstür. İnfluenza salgınları genelde Ekim aylarında görülmeye başlar. Ocak-Şubat aylarında en üst seviyeye ulaşır ve Mart-Nisan aylarında sıklığı giderek azalmaya başlar. Son günlerde çok sık görülen influenza A virüsü çocuğa bulaştıktan sonra hastalığın belirtilerinin ortaya çıkması 1 ila 4 gün arasında değişir. Ani başlayan yüksek ateş, halsizlik, yaygın kas ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürük influenza virüsünün en önemli belirtilerini oluşturuyor. Doktor Betül Sarıtaş, özellikle 5 günden uzun süren ateşi olan çocuklarda anne ve babaların gelişebilecek komplikasyonlar açısından dikkatli olmaları ve mutlaka bir çocuk hekimine başvurmaları gerektiğini vurguluyor. Bu şikayetlerin varlığında burundan sürüntü alınarak hızlı bir şekilde influenza testi yapılabiliyor. Testin pozitif gelmesi tanı koydururken negatif gelmesi ise kesin bir şekilde hastalığın olmadığı anlamına gelmiyor. Tedavi edilmeyen influenza hastalarında %15 ila 50 oranında orta kulak iltihabı gelişebiliyor. Aynı zamanda hastalığın seyrinde zatürre, astım hastalarında astımın tetiklenmesi, kurup, ateşli nöbetler ve nadir de olsa ataksiler görülebiliyor. Bu nedenle çocukların iyi gözlemlenmesi ve gerektiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurması gerekir. Gelişigüzel antibiyotik vermeyin. İnfluenza testi pozitif çıkan hastalarda antiviral tedaviye ilk 48 saat içinde başlanması gerektiğini belirten Doktor Betül Sarıtaş şunları söyledi. İnfluenza virüs enfeksiyonu olduğu için özellikle antibiyotik kullanılmıyor. Hastalık ilerleyip bakteriyel enfeksiyon eklenirse antibiyotik kullanılabiliyor. Bu nedenle aileler hekime danışmadan gelişigüzel antibiyotik vermekten mutlaka sakınmalıdır. Bununla birlikte bol bol sıvı tüketilmesi, yatak istirahati, hastanın odasının sık sık havalandırılması, uyku düzeni ve sağlıklı beslenmenin aileler tarafından desteklenmesi çocukların iyileşme sürecini hızlandırır. Aileler hekim önerilerini dikkate almalı ve gelişigüzel vitamin takviyelerinden de kaçınmalıdır. İnfluenzadan korunmak için bu önerilere dikkat. İnfluenzadan korunmada en etkili yöntem aşılanmadır. Ülkemizde 6 ay üzerindeki tüm çocuklar aşılanabilmektedir. Özellikle risk grubundaki bağışıklığı düşük ve kronik hastalığa sahip çocukların aşılanması büyük önem taşımaktadır. İnfluenza aşısının her sene tekrarlanması gerekir. Bulaşmayı önlemek için grip olanlarla yakın temastan kaçınılmalıdır.
Hasta kişilerin bulunduğu ortamda maske takılmalı, öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun mendille kapatılmalıdır. Hijyen kurallarına mutlaka uyulmalı, yemeklerden önce eller mutlaka yıkanmalı, eller gün içinde yüze sürülmemelidir. Anne babaların grip olan çocuklarını okula göndermemeleri gerekir. Bu sayede hem virüsün bulaş riski nedeniyle başka çocuklara zarar verilmez, hem de çocuklar istirahat şartını yerine getirmiş olur. Bazı ailelerin influenza aşısını civa içerdiği düşüncesiyle çocuklarına aşı yaptırmaktan kaçındığına da dikkat çeken Doktor Betül Sarıtaş şöyle devam etti. Ancak influenza aşısı civa içermemektedir. Aynı zamanda yumurta alerjisi olan çocuklarda da influenza aşısı uygulanabilmektedir. Bu nedenle anne babaların hekim önerisiyle çocuklarına aşı yaptırması onların kış ayları boyunca korunmasında çok etkili olacaktır.